Herkese selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine Linux serimize devam edeceğiz ve dünyanın en hızlı işletim sistemi Antix Linux'u kuracağım. Daha doğrusu ben eski videolarımdan izlerseniz bu USB belleğe Vento isimli bir yazılım aracıyla izolar atarak, bütün versiyonları da bunu atarak, kopyalayarak bütün hepsini kurabiliyorum veya canlı live CD olarak başlatabiliyorum. Vento ile ilgili de videomu izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü bir USB'de bir işletim sistemi yerine bir sürü işletim sistemi, Windows'lar da, sadece Linux değil, Windows, başka işletim sistemleri de atabiliyorsunuz. Ve direkt bu izolardan boot edebiliyorsunuz. İster çalıştırılabilirse çalıştırıyorsunuz. Veya kurulum yapıyorsunuz. Hangisini tercih ederseniz. Şimdi bu USB'yi takıyorum ben arkadaşlar laptopa. Evet, BIOS menüsündeyim. Benim laptopum Lenovo F2 ile giriliyor. Çünkü buradan boot'u... bu arada bir şey daha söyleyeyim. Eğer Vento'yu kullanıyorsanız bu Secure Boot'u kapatmanız gerekiyor. Yoksa hata alacaksınız. Yani Vento'nun menüsü gelmiyor arkadaşlar. O yüzden bunu kapatmanız gerekiyor. Secure Boot'u kapatıyoruz. Ben de Disable gördüm. Enable ise buradan Disable yapıyorsunuz. Sonra Boot kısmından da UEFI'de kalabilir. Buradan da bakın USB'yi seçeceğiz. USB HDD veya USB'nin ismi de çıkabilir burada. İlk sıraya onu alıyorsunuz. Mesela Lenovo laptoplarda F5 F6 ile bu menüler değiştirilebiliyor. Bu şekilde F5 ile aşağı alıyor, F6 ile yukarıya alıyor. Şimdi USB HDD'yi seçtik. Yani USB'den boot'u aldık. Buradan kaydedip çıkıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi Vento'nun menüsünde USB belleğe attığım işletim sistemleri ya da direkt çalışan sistemler, burada bir sürü şey attım. Bu Vento'nun avantajı bu arkadaşlar. Muhakkak izlemediyseniz Vento videomu da izleyin. Şimdi Antix'in şöyle izoları var. Runit dediği, bakın 23.1, daha yeni versiyonda çıkmış olabilir. Ona bakabilirsiniz. DistroWatch.com'dan bütün Linux versiyonlarını görebilirsiniz. Şimdi bakın bu base dediği çok temel olan, core da aynı şekilde. Bunlar en basit halleri, full olan full. Bir de burada bakın işte 32 bit işlemciler için de var. Yani eski bir 64 bit işlemcisi olmayan makineye de kurabilirsiniz. Yine burada base ISO, core'ları, core ISO, full ISO hepsi var. Şimdi ben size örnek olsun diye ilk önce base'i göstereceğim. Bakın hem de ne kadar hızlı açılıyor, onu da bakabilirsiniz. Bakın hemen menüsü geliyor. Enter'lıyorum. Gerçekten çok hızlı. Yani Linux sürümleri içinde en hızlı olanı bu diyebilirim. Yani hemen hemen çoğunu denedim. En hızlısı bu. Gördüğünüz gibi çok hızlı açılıyor. Ve bakın ne kadar RAM ve şey kullanıyor, onu da göstereyim. Bakın sadece yani 250 yani 300 MB, 250 ile 300 MB arası bir RAM kullanımı var. Size direkt bu böyle bir menü geliyor karşınıza açtığınızda. İşte buradan Wi-Fi'yi, Bluetooth'u ve peer-to-peer açabiliyorsunuz. İşte buradan Wi-Fi listenize, benim Wi-Fi'm bu. Buna bağlanabiliyoruz hemen. Bakın bu direkt çalıştırılabilen sürümü. Buradan installer'a tıklarsanız kurabiliyorsunuz yine. Bakın connect dediğim zaman buraya şifre girmem gerekiyor bu kısma. Sadece buraya girmeniz yeterli. Bağlandığında şurada yine göreceğiz. Evet, gördüğünüz gibi VLAN download upload kısmı geldi, yani bağlandı. Bunu minimize edebilir ya da kapatabiliriz.
Buradan size web browser'ını da göstereyim. Arkadaşlar dediğim gibi bu en temel hali. Bakın internete giriyor şu anda. İnternete az önce bağlamıştık. Web browser olarak SeaMonkey diye bir şey geliyor hazır olarak. Burada zaten dosya yöneticisi var. Klasik. Burada sıkça sorulan sorular var. Ona ulaşıyorsunuz. Bu da demek kurulum. Burada başka nelerimiz var? Bakalım. Evet, sistemi özelleştirebileceğiniz bölüm burası. İşte toolbar'ı, sistem tray, şunların nasıl olacağını vesaire, neler olacak burada. İşte saat açık kapalı, 24 saat olayı, işte resetleme, pencere yönetimi, menü yönetimi, işte başlangıçta çalışacak şeyler, son kullanılan dosyalar gibi seçenekleri değiştirebiliyorsunuz. Evet, burada olacak ikonları seçip yani koyup veya kaldırabiliyoruz. Bu web browser demin açtım. Bu yine file manager burada da var. Dosya yöneticisi. Takılı olan USB aygıtı kaldırmak için, güvenli olarak kaldırmak için. Ama şu an USB'den çalıştırdığımız için bunu yapmayacağız. Software Installer'da Antix ile ilgili yazılımları kurmak veya Linux ile ilgili yazılımlar kurmak için. Bakın burada app application select var. Klasik Linux'larda terminalimiz var. Sonra File Manager, Web Browser, yani şurada olanlar genelde burada oluyor zaten. Application kısmında bunlar var. Kullanıcı yönetimi, Wi-Fi switch, Workspace Manager, Backlight Brightness, arka plan parlaklığı vesaire. Diğer full sürümde burada daha fazla şey var. Onu da söyleyeyim. Ben bir göz atmıştım. Şimdi ben laptopuma Antix Linux'u full'ü de kuracağım. Beraber kuracağız. Dediğim gibi bu işletim sisteminin en güzel özelliği çok hızlı çalışması ve az sistem kaynakları tüketmesi. Yani siz bunu çok eski bir makineye de kursanız çok rahatlıkla ve hızlı bir şekilde çalışır. Özellikle bunu seçtim. Bunu görebilmeniz için, çünkü çoğu kişiye faydalı olacaktır. Gördüğüm kadarıyla çoğu kişi de bilmiyor Antix Linux'u. Gördüğünüz gibi yani o kadar çok kaynak az tüketiyor ki, yani full olanda da böyle yani bu arada. Hani base sürümünde hani bu en kısıtlı sürüm diyebilirim. Adından da anlaşıldığı gibi temel, yani base bir sürüm. Bunda da fazla bir şey yok ama yükleyebiliyorsunuz. Bir de bunun güzel bir tarafı da şöyle. Mesela açılmayan bir Windows'unuz, bir işletim sisteminiz, bir şey varsa hemen buradan dosyalarınızı falan kurtarabiliyorsunuz. Bu özelliği var. Tabii şu an mesela burada Linux vesaire olduğu için Linux dosyaları, onu başka bir şey gösteremiyorum size ama onu full sürümde size detaylı gösteririm. Yani Windows diskinin içindekileri de kurtarabilirsiniz. Hemen direkt takıp çok hızlı bir şekilde açılıyor zaten. Hemen böyle bir kurtarma içinde, veya şöyle söyleyeyim. Diyelim ki makinenizin donanımından kuşkulanıyorsunuz, değil mi? Yani mesela bir şeyin çalışmadığını düşünüyorsanız hemen bunu açıp, zaten Linux'ların temel özelliği işletim sistemi açılırken Windows gibi değil, daha hemen açılmadan, daha masaüstü gelmeden bütün donanımı tanımasıdır zaten Linux'ların özelliği. Bir driver falan da kurmazsınız yani. Hani özel bir donanım değilse, yeni çıkmış bir şey, hani driver'ı olmayan bir şey olursa ancak onu yüklemek zorundasınız manuel olarak. Ama diğer bütün, yani özellikle eski donanımları zaten direkt tanıyor. Yani ben tanımadığına şahit olmadım. Yani farklı bir sürü makinede denedim. O yüzden bu konuları da dipnot olarak vereyim.
Yani Linux'ların böyle bir güzel özelliği var ve en hızlısı da bu olduğu için bunu tanıtmak istedim ve bunu kullanacağım bu laptopta. Bir süre bu işletim sistemiyle çalıştıracağım. Bakacağım yani mesela Windows'ta yaptığımız günlük şeyleri, genel temel yaptığımız şeyleri yapabiliyor muyuz rahatlıkla? Mesela oyun oynayabiliyor muyuz? İşte internete zaten giriyor. Bu arada Firefox'tu, Chrome'du, diğer şeylerin hepsini buna da kurabiliyoruz. Onu da belirteyim. Yani YouTube'muş vesaire bunların hepsi kurulabiliyor. Onu da söyleyeyim. Antix kısmında genelde sistemle ilgili ayarlar yapılıyor. Yani Antix'te yapabileceğiniz ve birkaç tool'lar var. İşte USB hazırlama vesaire gibi şeyler var. Aksesuarlarda işte Archive Manager, WinRAR karşılığı bir yazılım. Sıkıştırma programı veya açma sıkıştırılan dosyaları. Bunlara full sürümde bakarız. Hani ben size bu base sürümünün ne kadar temel, basit ve çok hızlı açıldığını göstermek için ilk önce bunu açtım. Diğer sürümlere bakacağız sırayla. Bakın buradakilere de dikkat edin. Full sürümde daha fazla şey göreceksiniz zaten. Bakın internetle ilgili şeyler, multimedya işte. Burada dikkatimi çeken birkaç şey var mesela. İşte müzik, MP3 çalar vesaire bunlar hep oluyor zaten. Bakın Antix Radyo diye bir şey var. Bildiğiniz radyo dinliyorsunuz. Evet, burada medya oynatıcılar işte video, ses oynatıcıları vesaire var. Ses kartı seçicisi var. İşte Office kısmında gördüğünüz gibi PDF, PSD, EPS bu tür formatların bakın hepsini açabilen bir yazılım koymuşlar. Preferences de işte Adblocker var. Reklamları vesaire engellemek için. İşte mouse ayarları, sistem, klavye ayarları, dil ayarı. Programming bölümünde 2 tane yazılım var. Bir tanesi Genie, öbürü de Vim Tiny. Sistem bölümünde de işte boot onarma, başlangıç onarma, işte Gparted hard disk biçimlendirme veya partition oluşturulmak için. Bakın Nvidia driverlarını yüklemek için. Benim laptopum AMD ekran kartlı onboard. Yani temel olarak böyle. Base sürümümüz böyle. Mesela farklı desktop'lar işte açabiliyorsunuz, kurabiliyorsunuz. İşte masaüstü klasörlerini gösteriyor. İşte paneli on-off yapabiliyorsunuz. Application Killer herhalde bu çalışmayan, yanıt vermeyen programları kapatabilmek için. Control Center'da aynen yani Antix ile ilgili bütün ayarlar hemen hemen buradan yapılabiliyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi full sürümün kurulumuna geçelim. Buradan reboot diyelim. Evet. Buradan tekrar Antix Full'a geleceğim artık. Bakın bu da dediğim gibi 32 bit sürümler için. Core'u da göstermiyorum. Core da buna benzer kısıtlı bir sürüm. Bakın ben 64 bit full sürümünü kuracağım. Routine normal mod diyoruz. Yine aynı menü geliyor karşımıza. En üstteki Antix'i seçiyoruz. İlk önce boot olmasını bekliyoruz. Zaten direkt açılıyor. Yani hemen hemen bütün Linux sürümleri direkt açılıyor.
İlginiz olsun. Yani açıp hemen kullanabilirsiniz. Ventoy'un bu güzelliği var. Bu USB belleği yanınızda taşıyıp başkasının bilgisayarında bile farklı bir işletim sistemi açıp kullanıp işiniz bittiğinde kapatabilirsiniz. Bu direkt live olanlar, yani direkt canlı açıp kullandıklarınız zaten yaptıklarınız kaydı olmuyor. O yüzden içiniz rahat olabilir. Evet, Wi-Fi'mize bağlanalım. Şimdi bağlandığında gelecek. Gördüğünüz gibi bağlantı başarılı oldu. Burada şimdilik bir şey değiştirmeyeceğim. Installer'a geleceğim. Zaten install dosyamızda bu açtığımız ISO dosyası. O yüzden direkt kuruluma geçebiliyoruz. Yani farklı bir şey kullanmıyoruz burada. Bilmeyenler için söyleyeyim. Yani gördüğünüz gibi çok hızlı bir şekilde açıyor. Bakın yine RAM 326 MB kullanıyor. Bakın disk kullanımı çok az. İşlemci kullanımı çok az. Onu da şuradan göstereyim. Bakın. Yani o kadar az kullanıyor ki o yüzden de hızlı çalışıyor. Çok yani kararlı yapmışlar. Tebrik ediyorum yani Antix'i yapanları. Yani her Linux sürümü böyle değil maalesef. Evet, buradan klavyemizi seçmemizi istiyor. Tamam, generikte kalsın. Buraya tabii ki Türkçemiz vardır. Türk işi seçelim. Bakın Kürdiş, Kürtçe F, Kürtçe, Latin vesaire de var. Eski Türkçe, Osmanlıca gibi şeyler var. Evet, varyant seçmeyeceğim. Türk iş dedim. Bunu yukarı alalım. Bunu silelim. Tamam, uygula dedik. Evet, Türkçe oldu gördüğünüz gibi. Next diyorum. Şimdi bunu seçersek kendisi direkt partitionları vesaire kurup yapacak. Mesela buradan diski seçelim. Bakın bu USB'miz. USB'ye kurmuyoruz tabi. Yani bakın burada diskimiz var. SSD'miz. Onu seçtim. Encrypt diye seçerseniz şifreliyor. Hani mesela laptopunuz çalındı. Bilgilerinizi şifreliyor açılmaması için. Hibernation support'u açalım. Evet, next diyorum. Diskin tamamını seçtik. Bakın formatlayacak diskimizi. Start dedik. Şu an formatlıyor. Bu arada buradan bilgisayar adını ve domain zaten yok. Buraya bir şey yazmamıza gerek yok. Zaten öyle example örnek.dom yazmış. Bunlar default olarak geliyor. Bunları değiştirmeyeceğim. İsterseniz siz değiştirebilirsiniz. Domain zaten bir şirkette vesaire değilseniz domain kısmınıza bir şey yazmanıza gerek yok. Sadece ismi değiştirmek istiyorsanız istediğiniz bir ismi yazabilirsiniz. Türkçe karakter yazmamanızı öneririm. Yazabilirsiniz ama yazmamanızı öneririm. Gördüğünüz gibi sistem kaynaklarını gayet minimal ve az kullanıyor. Ve gerçekten çok akıcı, yani çok hızlı çalışıyor. İnanılmaz hızlı yani. O yüzden bu konuda çok iyi. Tekrar söylüyorum. Hani videoyu başından sonuna izlemeyen olabilir. Şimdi burada next diyorum. Lokasyonumuzu soruyor. Tabii ki Türkiye, Türkçeyi seçiyorum. Time zone olarak Europe seçelim. İstanbul. Saat formatımız böyle olsun. Next dedik.
Username'e Lenovo olsun. Password'e de bir şey yazalım. Admin password'ü de belirleyelim. Autologin diyelim. Her sefer bu autologin'i seçmezseniz her seferinde sizden şifre isteyecek. Bu da mesela şu an canlı çalıştırıyoruz ya. Eğer masa üstünde yaptığımız değişiklikleri kaydetmesini istiyorsak bunu da seçiyoruz. Ben onu seçiyorum. Evet, kurulumuza devam ediyoruz. Evet, finish dedik. Şimdi şunu unutmayın. Şimdi yeniden açılsın, size göstereceğim. Artık USB belleği çıkarın. Yoksa hani boot'unuz onda kalırsa ondan boot edecektir. Bazı bilgisayarlarda öyle olacaktır. Yani kurulum bittikten sonra USB'yi muhakkak çıkarın. USB belleği. Evet, bakın kurduk. Gayet hızlı bir şekilde açıldı. Bakın Türkçe oldu. Türkçe seçtiğim için. Gördüğünüz gibi ses kartımızı vesaire tanıdı. Evet, şimdi buralar yine aynı. Gördüğünüz gibi dosya yöneticisi, işte çöp kutusu, yardım var burada. Buradakiler yine aynı. Bakın şimdi burada farklılık göreceksiniz şu kısımda. Mesela burada daha çok şey göreceksiniz. Doğal olarak, çünkü bu full sürümü. Gördüğünüz gibi mesela games yoktu. İşte aksesuarlarda daha fazla şey var. Antics bölümünde hemen hemen aynı şeyler var ama daha fazla sanırım burası da. Gördüğüm kadarıyla. Bakın Android bir aygıt USB bağlantısı yapmanız için bir yazılım var. Yani ekstradan gördüğüm format USB var. Gördüğünüz gibi aksesuarlarda yine farklı şeyler var gördüğünüz gibi. Games'te DOSBox dediği DOS emülatörü. Yani bildiğiniz Windows'un DOS'u var ya, onun DOSBox bilenler bilir. Mahjong'da bir Çin oyunu. Basit. Bunları daha sonra da deneriz. Başka bir videoda anlatırız. Doküman tarama vesaire. LibreOffice var. Çizim yazılımını buraya almış. İnternette bir sürü şey var. Antix Cloud da varmış. Bunu da deneyeceğim. Bakın işte mail programı, kısaca Firefox, işte Genome PP, onu bilmiyorum ne olduğunu, denemek lazım. Yani burada denememiz gereken şeyler de var. Transmission sanırım torrent yazılımı diye hatırlıyorum. Onu da deneriz. Bakın Antix Radyo ve Antix TV var. Ben bunları denemiştim. Antix TV'de de bakalım, mevcut diller İngilizce, Almanca, Portekizce diyor. İngilizce diyelim. Ona göre kanallar geliyor sanırım. Mesela Bloomberg HD1'i açalım. Yanlış hatırlamıyorsam kanalların hepsi açılmıyordu. Öyle hatırlıyorum. Mesela DHA'yı deneyelim. Bakın gördünüz mü, açıldı. Tabii full screen yapabiliyoruz. Galiba bunun test yayını, çünkü ses falan yok. Başka kanal deneyelim. Bundan telif yiyebiliriz, o yüzden kapattım. Müzik olduğu için CNN Türk'ü deneyelim. Yani böyle güzel özellikleri de var. Ben başka Linux'larda pek görmedim. Böyle radyo, TV pek görmedim yani. Bazıları açılmıyor. Sanırım bir takım nedenlerden açılmıyor bazıları.
Çünkü daha önce denemiştim. Video çekmeden bir test etmiştim. Bazıları açılmıyor. Bu arada bir sayfa değil. Bir sürü bakın devam ediyor mesela. Buradan sayfaları değiştirip diğer kanalları görebiliyorsunuz. Mesela Kanal Antalya'yı deneyelim. Yani bazıları niye açılmıyor bilmiyorum açıkçası. Bazıları açılıyor. Mesela geri dönüyor. Bakın açılmadığı zaman menüye geri dönüyor. Halk TV'yi deneyelim. Yani bu arada şu sistem kaynaklarını nasıl kullandığını özellikle dikkat edin. Çünkü gayet az ve hızlı, gördüğünüz gibi gayet akıcı. Aynı şekilde radyo da vardı. I think discard the somewhat overly patriotic and even nationalistic tone in his description of these turbulent centuries. Güzel yani, bedava güzel özellikler. İşte yine medya yönetici. SM Tüp sanırım YouTube'la ilgili bir şey. İşte çeşitli medya player'lar vesaire var. LibreOffice var. Microsoft Office'in alternatifi, bilmeyenler için söyleyeyim. Mesela bu Excel alternatifi. Bildiğiniz Excel dosyaları da açılıyor bu arada. Ve kendi ODF diye bir, yani nasıl XLS X varsa biçim olarak, yani şunu da bakın, Excel dosyalarını da açıyor. Bu şekilde de kaydedebiliyorsunuz. Kendi ODF, yani .ods, odf şeklinde kaydedebiliyorsunuz. Dediğim gibi Excel formatlarında da kaydedebiliyorsunuz. Aynı şekilde Word alternatifi, PowerPoint alternatifi de öyle. Bakın Writer dediği Word. Bildiğiniz Word'un aynısı. Bu da aynı şekilde. Mesela bunda da yine ODT ve gördüğünüz gibi DocX gibi formatlarda yani kullanabiliyorsunuz. Yani Microsoft Office'te hazırlanmış bir Word, Excel, PowerPoint belgelerini bunda açabiliyorsunuz. Düzenleyebiliyorsunuz, kaydedebiliyorsunuz. İstiyorsanız kendi ODF formatında da kaydedebiliyorsunuz. Güzel yani, bunun bedava yani. Ve iş görüyor, onu da söyleyeyim. Yani çok yoğun kullanmıyorsanız, değişik kompleks formüller yazmıyorsanız normal kullanımda gayet yeterli. Yine AdBlock, AdKey, işte mouse ayarları, Bluetooth ayarları vesaire bir sürü şey var. Yazıcı ayarları gibi ayarlar var. Program menüsünde mesela Genie ile Vim vardı. Bunda Melt var full sürümde ekstra olarak. Sistemde sistem ayarları, bildiğiniz klasik işte diski biçimlendirme vesaire, partition oluşturma, paket yükleme vesaire. Universal Access'te Magnus ve Onboard diye bir şey var. Onları deneriz daha sonra. Refresh menü adından anlaşıldığı üzere menüyü tazeliyor. Personel menü editör var. Son kullanılan açılan dosyaları burada görebiliyorsunuz. Masaüstü. Application Killer, dediğim gibi adından anlayacağınız üzere bir program kararsız veya çalışmadığı zaman buradan kapatabiliyorsunuz. Control Center'dan da bu işletim sisteminin bütün ayarlarını yapabiliyoruz. Bakın burada diğer ayarlar var. Temalar var. Bakın herhalde bir sürü tema var burada. Anladığım kadarıyla. Mesela Blue Large desek gördüğünüz gibi değişti. Mesela Pumpkin'i seçelim. Gördüğünüz gibi temaları, burada bir sürü hazır tema var. Muhtemelen indiriliyordur da. Varsayılan buymuş. Bunlara bakacağız. Bunlarla oynayabilirsiniz tabi. Ya şunları niye Türkçeleştirmemişler anlamış değilim.
Ama varsayılanı çok beğenmedim. Şu mavi olan iyiydi. Huge, çok büyük. Bunları bu şekilde de değiştirebiliyoruz yani bu temalardan. Yani büyüklüğünü de seçebiliyorsunuz. İkonların, işte yazıların, işte medium, orta, large, büyük, huge, çok büyük gibi şeyler var. Bunları daha sonra tekrar deneriz. Şimdi biz şuradan ilk önce bir Antix Updater'a bakalım. Evet, Antix güncelleyici çalışıyor şu an. İndiriyor. Antix ile ilgili güncellemeleri indiriyor şu anda. Zaten Wi-Fi'mizi ilk açılışta bağlamıştık. Bakın burada otomatik mi güncellensin, elle mi güncellersiniz diye seçenek sunuyor. Otomatik diyelim. Şu anda bunu ikiye ayırdığına göre Software Updater diye var. Muhtemelen bu sadece işletim sistemi için update'ler, güncellemeler. Diğeri de normal yazılım kurmak için olması gerekiyor. Bakacağız. Yani Linux'un sevdiğim özelliklerinden biri de bu güncelleme olayı. Gayet güzel. Kendi kütüphanesi olması da güzel. Her Linux'un da yani kendi yazılım kütüphanesi oluyor. Ve bayağı da bir geniş. Yani çoğu şeyi bulabiliyorsunuz. Mesela Windows'ta kullandığınız yazılımların alternatifleri var yani. Hepsi var diyebilirim. Sadece oyun konusunda biraz zayıf kalıyor Linux. Onu da çözüyorlar yavaş yavaş. Yani hiç oyun oynanmıyor değil. Onu da göstereceğim size. Bunun üzerinde oyun da oynayacağız. Hatta sırf oyunlar için yapılan işte Pop OS gibi, işte Garuda Linux gibi sürümler var. Dağıtımlar var. Onları da size ben video olarak çekip yayınlayacağım. Bakın güncellemeleri de gayet hızlı yapıyor. Dediğim gibi gerçekten çok hızlı, çok efektif çalışıyor. Yani Antix'i yapan ekip gerçekten bunu özellikle çalışmış ve yapmış. Yani çok hızlı bir hale getirmişler. İnanın o RAM miktarı, işlemci kullanımı vesaire. Bakın işlemci kullanımı bile ne kadar az. Bakın işlemci yüküne. Bellek hakeza. Bakın işlemci frekansını gösteriyor. Yani ne kadar az olduğunu zaten şu grafikten görebilirsiniz. Bu da pil durumu. %40'ta şu an. Bakın bu uyarılara da dikkat edin. Pencereyi kapatmayın diyor. Kapatmamanız gerekiyor bitene kadar. Evet, sistemimiz artık güncelledi gördüğünüz gibi. Otomatik kapandı. Software Installer'a girelim. Bakın paket gözde uygulamalar, işte repolar, repoların açılıp kapanılması ile ilgili bir ayar var. Debian Backports. Debian dosyalarını kullanıyor sanırım. Debian deposunu kullanıyor aynı zamanda. Gördüğünüz gibi açıklamalarda yazıyor işte 7-zip var, 7-zip. Android ile ilgili şeyler var. Klaus Mail, bir sürü şey var bakın gördüğünüz gibi. Biz buradan gözde uygulamalara bakalım. Mesela bakın AirVPN diye bir VPN yazılımı da var. Kullanmak isterseniz. Bunlar kurulu demek sanırım. Buradaki işaretlerden anladığım.
Yani olmayanlar, şu işaret olmayanlar kurulu değil. Şunlar kurulu anlamına geliyor sanırım. Bakın gayet güzel ücretsiz araçlar var. Dropbox da var kullananlar için. Megasins, bakın dosya indirme sitesinin sanırım senkronize aracı. Yine VPN programları var bir sürü. Altı öde okul öncesi içeriği diye bir şey var. Bakın yani öğrenciler için de bir programlar var. Antix ile ilgili çekirdek kerneller var burada. Google Earth Pro var. Java var. Java yükleyebiliyorsunuz Windows'taki gibi. KeePass'ta bu da şifreleri saklayabileceğiniz bir yazılım. Wine'da Windows dosyalarını, Windows yazılımlarını çalıştırmak için bir emülatör. Burada bakın diğer dilleri yükleyebiliyoruz. Bakın disk ve disk bölüm tarayıcı ve kurtarma yazılımı var. İşte burada dosya yöneticilerini değiştirebiliyoruz. Bizdeki yüklü olan bu bakın. Hızlı ve güçlü grafiksel dosya yöneticisi. Alternatif bir sürü şey var bakın. İşte Antix 21 Wallpapers yüklüymüş bizde. Daha önceki versiyonları da yükleyebiliyoruz. Ekran görüntüsü. Ekrandan görüntü alma araçları sanırım. Evet, yayın için OBS Studio yine Linux'ta var. Bakın Simple Screen Recorder, Record by Desktop gibi 3 tane yazılım var. Bu gözde olanlar. Yani çok daha fazlası var. İşte e-mail programları. Thunderbird de çok kullanılıyor Linux tarafında. FTP yazılımları. İşte geliştirme yazılımları. Yani programlama ile ilgili kısım. Bakın Blender var. Photoshop vesaire o tarz şeylerin alternatifleri var. GIMP var mesela. Bunları kullanabilirsiniz. Haber okuyucu. LaTeX'i bilmiyorum. Denememiz lazım. Masaüstü ortamları var bakın. Masaüstü kabuğunu değiştirebiliyorsunuz. Kodi ve Plex de var. Bunlar da genelde kullanılıyor. Mesajlaşma yazılımları işte Zoom, Telegram, Skype, meşhur olanlar, Teams. Office yazılımlarında bakın hafif kelime işlemci, e-kitap kütüphane yönetim uygulaması. E-kitaplarınız varsa yani bu yazılımları kullanıp kurup düzenleyebiliyorsunuz, yönetebiliyorsunuz. Bakın yine Office alternatifi bir SoftMaker Free Office var. 2021 sürümü. İşte bakın LibreOffice için üst paket. Microsoft fontları var. Yükleyebiliyorsunuz. Sözlük var. Bu da işte videoları, sesleri farklı formatlara dönüştürmek için yazılımlar. Evet, oyunlar kısmında ne varmış? Gerçek zamanlı strateji oyunu diyor. Bunları kurup yapmak lazım. Bunun RetroArch da varmış. Mesela bu emülatör arkadaşlar. Eski arcade, Atari vesaire eski konsol oyunlarını oynamak için. Bunlar tabi daha çok basit oyunlar yani. Öyle büyük oyunlar değil. MAME de için. Eski retro oyunlar için. Steam vesaire de var. Bunları kursun. Oradan yükle diyeceğiz birazdan. Non-free video codecs. Video kodekleri yani açılmayan bazı formatta olursa bunu yükleyip açılacağını söylüyor. Synaptic. Paneller.
Pencere yöneticileri. Bizdeki IceVM de buradan gördüğünüz gibi farklı bir tane daha var. Denemek lazım onları. Sesle ilgili Audacity var. Audacity, Clementine. Bunlar gördüğünüz gibi müzik, ses dosyalarını açan, çalan yazılımlar. Spotify'da var. Şunlar dediğim gibi yüklü olanlar. Şu işareti olanlar. Bakın simge paketleri. Lokal web server kurmak istiyorsanız bunu kurmanız gerekiyor. Bakın tarayıcılarda Chrome var mı bakalım, var. Bakın Chrome'u da seçelim. Bu Brave de çok hızlı çalışıyor. Onu da söyleyeyim. Firefox kurulu. En son Firefox diyor. Bunu da kursun. Bakın Microsoft Edge de var. Opera. Yani bunları tercih edebilirsiniz. SeaMonkey de bunu kullandığı, Antix'in kullandığı web tarayıcı. Bakın Tor browser var. Bunları da kursun. Tema paketleri var. Yine torrent bölümü. Bakın transmission'ı bahsetmiştim. Doğru hatırlıyormuşum. RTorrent de var. QBitTorrent de var. Bunları deneriz. Şunu bilmiyorum. Bunu da kuralım. Uzaktan erişim yazılımları var. Teamweaver. Aslında bunları da denemek istiyorum hepsini. Ben kullanıyorum çünkü. İşime yarayacaktır. Video kısmındakileri de çok film izlediğim için. Bakın VLC zaten en bilinen, her şeyi açan bir video programıdır. Virtualization'da sanallaştırma. Evet, bunlar da işimize yarayacaktır. Benim yarayacak en azından. Yardımcı araç gereçler. Güncelleme olduğunda gösteren program. Okey. Yardımcı gereçleri de kuralım. iPhone, iPad kullanmıyorum. Tavsiye de etmiyorum. Bu olabilir. Başka bir anlamsal dosya başlatıcı. Tamam, şunları da yükleyelim. Yazdırma. HP Printing. HP değil ama Epson bir yazıcım var. Onu da deneyeceğim. Onu kuralım ve yükle diyelim. Popülerlerden seçtik. Seçtiklerimi gördünüz. Evet, şu an sunuculara bağlanıyor. Gördüğünüz gibi Debian sunucularını kullanıyor. Evet, bir hata aldık. İmzalanmamış. Bir tane sunucuda hata verdi. Evet, burada hatalar alıyoruz. Sadece bir tane deneyelim. Hata verdi. Aşağıdaki imzalar geçersiz diye bir hata veriyor. Mesela hataya rağmen kurdu sanırım. Şunları tekrar seçelim. Tekrar yükle diyelim. Tabii hata vermesi güzel değil. Buna bakacağız niye verdiğine. Bakın aşağıdaki imzalar geçersiz diye bir hata veriyor.
Sanırım imzaları yenilememiz gerekecek. Evet, bir yeniden başlatalım. Antix Installer'da kurduğu şeylerden dolayı olabilir. Gördüğünüz gibi saniyeler içinde açılıyor. Evet, Software Installer'ı tekrar çalıştıralım. Mesela şunları seçelim sadece. Yine aynı hataları veriyor. Enable Repos'tan kurunca mesela bir tane oyunu kurabildim. Debian Backports'tan deneyelim. Debian Backports'tan da birkaç şey yüklemeyi deneyeceğim. Tamam, 7-Zip'i deneyelim sadece. Yine imza geçersiz, imzalar doğrulanamadı gibi hatalar veriyor. Yani bu Antix'in kendi sunucularına ayırdığı imzalarda bir sıkıntı var. Bakın, hata veriyor o yüzden. İmzalar doğrulanamadığı için. Evet, mesela 7-Zip'i kurdu. Ama mesela bu gözde uygulamalar kısmından kurmuyor. Ama bu Enabled Repos'tan kuruyor ve Debian Backports'tan da kurabildim. Bir şey daha deneyelim. Emin olmak için. Bilindik bir şey bulalım.
Evet, terminalden paket yükleyicinin güncellenmesini istedim. Burada da hata veriyor ilginç bir şekilde. Evet, bunu daha sonra deneyeceğim. Bu hatayı niye verdiğine bakacağım. Çünkü bu software updater düzgün çalışmıyor arkadaşlar. Yani şuradan ve buradan kurabildim. Ama gözde uygulamalar kısmından mesela son kez bir daha deneyelim. Çünkü ben terminalden birkaç şey yaptım. Bakalım videodan mesela VLC'yi indirelim sadece. Gördüğünüz gibi şurada imzalar geçersiz diye, bakın repo@antiklinux.com'a bilgi veriyor, muhtemelen bunun geçersiz olduğunu. Gördüğünüz gibi korumuyor. Bunu da inceleyeceğim. Video uzun olmasın diye şimdilik burada videoyu kesiyorum. Ama ben bunu kullanacağım arkadaşlar. Kullanımdan sonraki olay daha önemli. Yani ondan sonra bir video daha yayınlayacağım. Günlük Windows'ta kullandığımız şeyler bunda da yapabiliyor muyuz? Aynı şeyler çalışıyor mu? Bunları deneyeceğim. Günlük kullanımda bir hata alıyor muyum? Veya bir donma, kasma, kilitlenme gibi bir durum oluyor mu? Bunları gözlemleyip tekrar bir video yapacağım. Gördüğünüz gibi mesela yazılım güncelleme kısmı, yazılım yükleme kısmında mesela hata veriyor bunda. Mesela ilk karşılaştığım sorun bu. Kullandıkça tabii ki başka şeyler çıkacaktır. İşte diğer oyun oynamaydı, ofis yazılımlarıydı, işte sıkıştırma programıydı, PDF editörleri, işte müzik, video oynatma. Hani günlük yaptığımız işleri, bunda hepsini deneyip tekrar bir video daha yayınlayacağım bununla ilgili. Şimdi bir kullanım senaryosu var önümde. Ona göre kullanıp size tekrar video ile paylaşacağım. Neler yaşadığımı, nelerle karşılaştığımı. Şimdilik bu videoyu burada kesiyorum. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.